Eğer bir Kızılderili olsaydınız hayatınız ve gününüz nasıl geçerdi? Öyle filmlerdeki gibi bir hayatınızın olmayacağı kesin. Bu nedenle gelin beraber gerçekten bir Kızılderili olsaydınız hayatınızın nasıl geçeceğine farklı bir perspektiften bakalım ve biraz Kızılderililer hakkında sizlere bilgi verelim. Geçmişin Sırları kanalına hoş geldin. Kızılderililer göçebe bir millettir. Yani her ne kadar Kızılderililer Amerikalı olarak bilinse de Asya'dan Bering Boğazı üzerinden Amerika'ya geçmiştir. Kısacası Kızılderililer Asyalıdır. Bu tarihi kaynaklarda yaklaşık 10 bin ila 25 bin yıl önce başladığı tahmin edilmektedir. Bu göçler serüveni gruplar halinde gerçekleştiğinden dil, kültür ve din farkları vardır. Kızılderililere bu ismin verilmesi esmer olduklarından değildir. Şöyle ki Kristof Kolomb'un 1492 yılında Hindistan zannettiği yerin ulaştığı ilk nokta olan Karayiplerin yerli halklarından olan Tainoların kendi vücutlarının tamamını Bissa Orellana tohumuyla boyamasından kaynaklanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu durum standartlaşmış bir hal almıştır ve yaygın biçimde Hintliler olarak adlandırılır ve yalnızca Kızılderilileri kastederler. Eğer bir Kızılderili olsaydınız her insan gibi bir dine mensup olacaksınız. Fakat bulunduğunuz ortam neyse ona göre bir seçim yapacağınız kesin. Filmlerden de çokça aşina olduğunuz gibi ruhların gücüne inanacaksın. Yani bir yaratıcı ve doğal olayları kontrol eden kutsal ruhların varlığına. Birçok dinde olduğu gibi Tanrı burada ruh sıfatıyla anılmakta ve en güçlü ruh yani Tanrı Vakantaga'dır. Vakantaga her yerde olmakla beraber her insanın içinde ve evrenin merkezindedir. Ortak güç Vakantaga'dır. Erkek ve kadınlar sabah günlerine başlamadan önce hayatın ustasına o gün onları bağışlanan hayatları için teşekkür ederlerdi. Yani şükranlarını sunarlar. Kızılderililerde şaman ve şifacı denilen ve ruhlar dünyası ile iletişim kuran seçilmiş kişiler vardı. Bu kişiler ruhlarla iletişim kurabilir. Eğer bir Kızılderiliysen doğaya, dünyaya, evrene, herkes ve her şeye saygı duymak zorundasın. Kızılderili inancına göre sen bir hayvanın gücünü almış olduğun içindir. Bu nedenle bu gücü miras aldığın hayvan senin adına ve statüne etki etmektedir. Bir Kızılderili kutlamalarında dans ederek ritüeller sembolize edilirdi. Bunun modern bir örneği aslında hayalet dansı olan Pow şarkısı olarak gösterilir. Dans önemli bir faktördür. Çünkü kabile hayatında çok önemli bir yeri vardır. Yani kısaca dans etmeyi öğrenmen gerek. Bizler sadece filmlerde gördüğümüz ateş evresinde toplanmış bir grup Kızılderililerin yaptığı dansları biliriz. Buna Apache dansı da denir. Günümüz atları ise savaş, dağ ruhları yani Apache ve ateş dansı gibi birçok dans bulunmaktaydı. Yani her dansın farklı bir ismi ve bir amacı vardır. Sadece bunlar içinde dans edilmez. Mutluluk ve neşeyi göstermenin de bir yoludur dans etmek. Bazen güneş ve yağmur ruhlarını onore etmek için de yapılır. Hastalar ile savaşta yaralananları iyileştirdiğine inanılır. Bir gerçek var ki dans etmek veya müzik insanın hem ruhuna hem de bedenine iyi geldiği kanıtlanmıştır. Bu bir gerçektir. İlla zıplayarak da dans etmenize gerek yok. Müziğe ritmi uydurun yeter. Bu da senkronize olmaktan geçer. Kızılderililer tarihte özlü sözlere ve atasözlerle tanınmış olsa da zanaatkar ve sanat insanlarıydı. En popüler hobilerinden biri de kum boyamaktı. Navajo inançlarına göre bu sanat biçimi kutsal insanlar kabileye farklı doğal materyaller kullanarak sanat eserleri üretilirdi. Günümüz kum sanatına benzer özellikler taşıyan ve gerçek anlamda sanat eserleri ortaya çıkarılan bu çalışmalarda pek çok farklı karıştırma tekniği kullanılarak kumdan oluşan düz bir tabana resimler yapılır. Genel olarak resimlerin konuları ise kutsal dağlar, geleneksel danslar ve efsanevi manzaralardı. Bir Kızılderili isen
Bebekken kesin olarak rüya kapanını kafana takmışsındır. Rüya kapanı bir tılsımdır ve Ojibwa tarafından doğanın bilgilerini öğrenmek ve öğretmek için yaratılmıştır. Yeni doğan bir bebek iseniz güzel rüyalar görmeniz için başınıza rüya kapanı adındaki bu tılsım takılacaktır. Çünkü gece havası rüyalarıyla dolu ve bu rüyaların içinde kötü olanları da vardır. Bu kapan sayesinde kötü rüyalar bu kapana kısılır veya sabahın doğmasıyla yok olur giderlerdi. Kızılderili bir kadınsanız el üstünde tutulacağınızın garantisini verebilirim. Çünkü kadın olmak günümüzde nasıl kutsalsa o dönemde de kutsaldı ve kadın her şeyin ortasında yer alırdı. Askeri ve yönetimsel işlerde asla geri kalmaz, her zaman kendine bir yer edinirdi. Aileyi çekip çeviren de kadınlardı. Birçok kabilede kadınlar özel olduğu için mallar kadının sayılırdı. Hatta mal ve ünvanlar kadınlar vasıtasıyla gelecek kuşaklara aktarılırdı. Günümüzdeki konuşma biçimlerine nazaran Kızılderililerin anlaşma biçimi biraz farklı. Günümüzde nasıl cümleler bir bütün halinde ise ve bunları bir kurala göre dizip öyle bilgileri aktarıyor isek, Kızılderililerde bu durum tam da böyle değil. Eğer bir şeyler anlatmak istiyorsanız bir cümle kurmak yerine anlatırken kelime kelime anlatırsınız. Örnek vermek gerekirse bugün okula gittim kelimesi onlarda bugün okula gitmek gibi örneklendirebiliriz. Bir Kızılderili olmak yanınızda bir pipo taşımanız gerektiğinin anlamına gelir. Bu bir sorumluluktur ve onurdur. Bu ruhsal bilgilenmeyle kazanıldığı gibi gizem zekanın şifresi olarak da bilinir. Kızılderililerin geleneksel silahları arasında ilk sıraya ok ve yay alırdı. Deneyimli bir atıcı dakikada 6 ok atabilirdi. Kabilelerin yaşamı temel olarak bizonlara bağlıydı. Her iki okyanusun kıyı bölgesindeki halkların geçim kaynağı su ve orman ürünleriydi. Kızılderili olmak, doğaya ve dünyaya saygı göstermek zorundasın. Çünkü senin yaşamın buna bağlı. Eski çağlarda bile doğa ne kadar kutsal sayılmıştır. Evet, doğayı Kızılderililer muhtaç olduğu için olabilir diye düşünebilirsin. Ama bizler doğaya muhtaç değil miyiz? Eskilere geri kafalı, cahil derler. Ama ekmek veren eli de ısırmazlar. Onu yok etmezlerdi. Çünkü her şeyin bir düzeni vardır ve bu düzen doğayı korumaktan geçer. Kızılderililer kendilerini doğadan ayrı değil, onun bir parçası olarak görür. Toprak ana bedenin geldiği yerdir. Gökyüzü büyük babası, ay büyük annesidir. Yaşayan hiçbir varlığı kendisinden farklı görmez. Her şeyi ve herkesi eşit görürler. Yani sırf insan oldukları için kendileri bencil olmaz. Geldiği yer toprak, döneceği yer gene toprak olacaktır. Tatankamani bizlerin bildiği Yürüyen Boğa adlı bir Stoney, Kızılderili bu konu hakkında şöyle söylemiştir. Biz yüce ruhun eserlerini her şeyde görürdük. Ayda, güneşte, ağaçlarda, rüzgarda ve dağlarda. Bazen bunlar aracılığıyla ona yaklaşırdık. Siz ağaçların konuştuğunu bilir miydiniz? Evet, konuşurlar. Birbiriyle konuşurlar. Kulak verirseniz sizle de konuşacaklardır. İnsanların burayı keşfetmesinden kısa bir süre sonra Kızılderililer hızla tükenmeye başlamıştır. Çünkü bu bir işgaldi. Hastalıklar ve savaş onları yok etmiştir. Şu an ise sadece bir azınlık olarak hayatlarını sürdürmektedirler. Ve videoyu bitirirken bir Kızılderili atasözüyle kapatmak istiyorum. Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için büyür ve her insan bir görevle yaratılmıştır. Bir Kızılderili atasözü olan bu cümle size bir soru işareti uyandırması gerek. Peki senin bu hayattaki görevin ne? Hiç düşündün mü? Yorum sizlerin. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlar ile fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki video konumu belirlemek istersen de yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.